Sevgili izleyenler, herkese merhaba. Bugünkü konumuz ve gezi yerimiz Karayın Mağarası. Şu anda Karayın Mağarası'na doğru merdivenlerden çıkıyoruz. Çıkıyoruz bitmiyordu. Bir taraftan manzaraya bakıyoruz. Gözünüzün alabildiğine bir Antalya manzarası. Evet, Karayın Mağarası'na doğru yolculuğumuz son sürat devam ediyor. Evet, çıkmaya devam ediyoruz. Biz çıkıyoruz, yol bitmiyor. Yolun kenarlarına böyle dinlenmek için bazı oturaklar koymuşlar. Yani şu an o kadar yükseldik ki sevgili izleyenler. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok dermişim. Ve gerçekten bayağı yükseliyoruz. Dağa doğru çıkmaya devam ediyoruz. Şu anda çıktık ve belli bir zirveye geldik. Ve görüyorsunuz, şurada bir alan var. Ve biz şu karşıki alana doğru ilerliyor olacağız. Gerçekten nefes nefese de kaldık. Sanırım mağaranın girişi şu noktada. Evet. Burada Karayın Mağarası'nın özelliklerini anlatan bir yazı var. Bu yazıyı videomuzu durdurup okuyabilirsiniz. Ve biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, şu anda geldik mağaranın girişine ve şuradan içeriye doğru ilerleyeceğiz. Umarım güzel görüntüler alabiliriz sevgili izleyenler. Şu anda yerden bayağı yüksekteyiz. Normal zeminden. Şöyle bir bakalım neler var. Buralardan dikkatli bir şekilde inmemiz gerekiyor. Kamerada olabilecek sarsıntılardan ötürü şimdiden kusura bakmayın diyorum. Mağaranın bu bölümüne inen bir yol varmış. Ancak mağaranın bu bölümü sanırım bazı sebeplerden dolayı kapatılmış. Ve biz de diğer bölümüne doğru yola çıkacağız şimdi. Şu anda bu bölüme geldik. Ve biz şu aşağıdaki bölüme doğru ineceğiz. Mağaranın bu giriş bölümünde görüyorsunuz kara siyah bir leke var. Katrana benziyor bu leke. Eskiden buralarda bazı ritüeller yapılıyormuş zannederiz. Ve burada ölülerini yakan toplumlar var. Ve bu mağaraların bu yamaç kısımlarında özellikle ölülerin yakıldığına dair bazı görüşler var. Ve o yanmadan ötürü buraların böyle siyah kaldığına dair görüşler mevcut. Evet, eski toplumların bazıları ölülerini gömerken bazıları da yakıyorlarmış. Bu ölü yakma mevzusunu şu şekilde anlayan da var. Daha önceki nesillerin genetik kodları var ve bu genetik kodların ileriye gelmesini istemiyorlar. Yani şu andaki dönemde yaşayan insanların bu genetik kodlara ulaşmasını istemedikleri için eski dönemde yaşayan bazı kabilelerin ya da yaşamış insanların ya da insansıların, çünkü Neandertal denilen insansı türleri var. Onların o genetik yapılarına ve genetik kodlarına ulaşılmasını istemediğinden ötürü aynı Roma İmparatorluğu zamanında Nero'nun kütüphaneleri yaktığını bilirsiniz. İşte kimisi bir aşk öyküsünden dolayı yakılmıştır der. Halbuki orada tamamen amaç geçmişi ve geçmişteki bilgileri unutturmak amaçlıdır. Aynı bu tarz bir konu olması mümkün olabilir deniliyor. Evet, aşağıya doğru yolumuza devam edeceğiz. Burada da yine mağaranın birkaç bölümü. Bakalım aşağıda neler var. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz ilerlemeye ve az önce size çekim yaptığım yer şurasıydı.
Bu bölgeden geldik ve şu bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, adeta Indiana Jones yollarda dercesine ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, içeriye doğru yaklaştığımızda ilginç bir mağara görüntüsü var. İçerisini ışıklandırmışlar. Kayaçları görüyorsunuz. Yine burada aşağıya doğru iniyor. Resmen dağın içine doğru iniliyor. Mağaranın tepesi. Sanki mağaranın içi oyulmuş ve neredeyse böyle yumuşak hale getirilmiş ve yumuşak hale getirilerek mağaranın içi oyulmuş gibi adeta. Sanki çok özel bir desen verilmiş. Görüyorsunuz. Hani bu eskiden yaşamış toplumların teknolojik olarak ileri seviyede olduğuna dair görüşler vardır. Hatta Kur'an'da da bununla ilgili bir ayet vardır. Geçenki bölümde de söylemiştim. Yani adeta şu dağın içi sonradan suni bir şekilde sanki süngerle böyle yumuşatılıp da içi oyulmuş gibi adeta. Gerçekten çok enteresan. Evet, çekimlerimize devam edelim. Şöyle biraz daha maceraya devam ve aşağıya doğru inelim. Neler var diye. Burada bir alan var. Biraz karanlık olabilir çekimler. Şimdi bir görüş var sevgili dostlar. Hani yeraltı şehirlerini bilirsiniz. İşte eskiden insanlar güya mağarada yaşıyormuş derler. Ancak hani bir insan mağarada yaşar. Mağara mağaradır. Bildiğiniz bir mağaradır. Ama siz yerin altına bir şehir kuruyorsanız burada bir iş var demektir. Evet. Neden? Eğer siz güneşten gelen radyasyonlardan kaçarsanız ve kendinizi belli bir süre bu radyasyonlardan ya da yeryüzünün maruz kaldığı bir takım sıkıntılardan korumak isterseniz kendinize ve uygarlığınızın devamını sağlayabilmek için barınabilecek bir şehir kurmak zorundasınız. Ve bu şehir bir mağara değil, yeraltı şehri olmak zorunda. Yoksa hani düşmanlarından kaçmak için yer altına şehir kurmuşlar falan deniliyor ya, buna çok itibar etmiyorum ben. Çünkü siz dediğim gibi yerin altına bir şehir kurarsanız bu sadece düşmanlarınızdan kaçmak için yapılan bir mağara olmayacaktır. Evet, şu anda devam ediyoruz çekimlerimize. Ve ilerledikçe daha geniş bir alana geldik. Şu anda size burayı göstermekte maalesef biraz zorluk yaşıyorum. Şu ileriye doğru gideceğim. Bakın yukarıda yine kayalar ve süngerimsi. Sanki kayalar özellikle yumuşatılmış ya da bir şekilde formüle edilmiş bu şekilde duruyor. Burada bir geniş bir alan var. Karanlık olabilir. Karanlık olabilir. Ve tekrar şu alana geldik. Bu arada dışarıda sıcaklık oldukça fazla olmasına rağmen şurada dışarıda sıcaklık oldukça sıcak olmasına rağmen içerideki sıcaklık gayet serin.
Şu anda mağaranın en dip noktalarından bir tanesine geldik. Buradan şöyle etrafı göstermek istiyorum. Evet, şurada daha iyi bir alan var mağaranın şeyle alakalı. Evet, gerçekten çok ilginç. Bu mağara doğal bir mağara mıdır? Yoksa bir takım eski insanlar ya da insansızlar tarafından yapılmış mıdır? Bunları artık bilmiyoruz. Ve burada da yine bir alan var. Ancak daha fazla ilerlemeyeceğiz. Flash'ı tekrar açıp çekimime devam edeceğim. Evet, mağaranın oldukça dip noktalarına geldik. Ve buradan tekrar şöyle etrafı görelim. Mağaranın tekrar çıkışına doğru ilerleyelim. Gerçekten ilginç ve güzel, enteresan yerlerden bir tanesi. Bir mağaranın bu denli derinliklerine ilk girdiğimi söyleyemem. Burdur tarafında da yine aynı şekilde böyle bir mağara var. Orada tamamen yer yapılmış ve yerin içine 200-250 metre belki 300 metre şeklinde giriyor. Ama buranın jeolojik yapısı oraya göre çok farklı. Duvarların bazı yerlerinde bazı izler var. Mesela buradan su geliyormuş. Şurayı size göstermek istiyorum aslında ama yani yeterince ışık yok. Oradan baktığımızda göreceğimiz bir alan. Burada yani mağaraya geliyorsunuz. Mağaranın tam ortasında bir tane kare boşluk var. Ekran şu an siyah ama nasıl size bu alanı gösterebilirim diye düşünüyorum. Şu açıdan bir çekim yapsam acaba gösterebilir miyim? Maalesef ancak bu kadar oluyor. Ya da şuradan deneyelim. Evet. Maalesef ancak bu kadar gösterebiliyorum. Şimdi sevgili izleyenler, burada şöyle bir durum var. Bu mağaranın üstü süngerlimsi bir şekilde özel olarak yapılmış. Bu belli. Sonra geliyorsunuz, mağaranın tam ortasında kare bir alan var ve bu kare alan kazılmış. Yani buradan bir şey çıkartılmış. Buradan bu ne çıkartıldıysa buradan bu sökülmüş. Bakın resmen şöyle yakından göstermeye çalışayım. Köşe var burada bir tane. Güzelce özenle kazılmış. Buradan bu sökülmüş. Bakın burada kayalar da var. Bu götürülmüş. Bunlar hep merak konusu olan şeyler. Yani bu mağara bana göre doğal bir mağara değil. Türkiye'de böyle yerler çok fazla. Burada da bir işleme varmış. Bakın yine burada. Şurası farklı bir kayaç, burası farklı bir kayaç. Evet, mağara gezimizin sonuna geldik. Şu anda da buradan mağaradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Daha doğrusu tırmanıyoruz. Zaten kat mağara. Şurada da bir alan var. Evet, bir yer daha keşfettik burada. Bir alan daha var. Yani bu alanların şu orta yerlerinde ne oldu? Merak konusu. Evet.
Yine burada da ölümler var. Evet, kendimizi artık biraz dışarıya atalım. Dışarıya doğru çıkarken yine burada ki alan yine ilginç. Dağın en tepe noktasının içindeyiz şu anda. Yani şu gördüğünüz yer en tepe noktası. Yani o dağların gördüğünüz en tepe noktasının hemen alta bu kadar boş olabiliyormuş demek ki. Bakın burada da yine az önce bahsettiğimiz kara yakıtlı alanlar. Evet. Evet, içeriye serüvenimiz bitti. Ve şöyle yavaş yavaş dışarıya çıkalım. Mağaranın yavaşlarına değişik şeyler var ama sanki bunlar varmış da burada daha önceden sökülmüş gibi bazı yerlere su gelmiş. Az önce size bir orta noktadan bahsetmiştim. Şeyin orta noktası yani böyle mağaraya baktığımız zaman bu mağarada gezerken az önce hani bakıyorsunuz şurası mağara, burası mağara. İşte mağaranın tavanı, kenarı falan filan bunları görüyorsunuz. Ancak mağaranın ilerlediğinizde, geldiğinizde şöyle mesela bir orta noktası var. Bakın. Şu gördüğünüz alanda burada ne vardı? Akıllarda soru işareti. İkincisi o gördüğünüz alanın dikkat ederseniz etrafı kuru ama onun etrafı yaş. Neden? Yani orası kuruyken etrafı yaş görüyorsunuz. Ve duvarların bazı alanlarında, bakın şu karşıda mesela, şurada sanki bir şey varmış ve bu sökülmüş. İşte böyle mağaranın orta noktalarında bazı şeyler var. Anunnaki teorisyenlerine göre burası ya da bu tarz mağaralar Anunnakilerin gemilerini park ettikleri alanlar olabilir diye düşünenler var. Evet ama zaten hakikaten çok ilginç bir yer. Yani şu mağara, bakın şurası dümdüz. Sonra yukarıya bakıyorsunuz gayet böyle pamuksu. Sanki bir tane alet gelmiş bu mağarayı açmış ve genişletmiş yukarıya doğru. Eriterek yapmış bu işlemi ki bu şekilde emareler kalmış. Hani normal bir kaya gibi değil yani şuraların işleri. Hani dışarıda bir sürü kaya var. Ama bunlar sünger gibi bir muameleye maruz kalmış. Yani bir muameleye maruz kalmış ve süngerleşmiş yani. Bakın şu öyle bir özenli bir durum var ki şurası sanki bir binanın kolonları nasılsa aynı bakın kolon var ve bu mağara açılırken sanki şu kolonu kırmışlar yanlışlıkla. Evet mağarayı ziyarete gelenler de çok fazla. Evet artık bu mağara gezimizi yavaş yavaş sonlandıralım. Size biraz da dışarıdan görüntüler göstermeyi planlıyorum. Evet, mağaranın şu an çıkışındayız. Bir yer vardı mağarada dokunduğumuz, bir his aldığımız bir yer vardı. Arkası dedik dolu olabilir dedik ve oranın arkasına geldiğimizde, yani etrafında dolaştığımızda burada doğal olmayan bir bağlantı alanı gördük. Bakın şurası bütün kaya geliyor şuraya. Şimdi tam burası, bakın tam burada ek yer var. Görüyor musunuz? Yani şu kaya ile şu kaya arasında aslında bir bağlantı yok ama sonradan bu kaya eritilerek buraya bağlantı sağlanmış. Mağaranın aşağı bölümleri var. Oralardaki kazı çalışmaları devam ediyor. Belki de yani şu örtünün altında ne var, neler var? Etrafımızda şöyle. Evet. Buraya şey yapanlar, daha önce ziyaret edenler deniliyor ki 25-30 yıldır bu demirler burada varmış ve maalesef burayla ilgili araştırmalar böyle kalmış, böyle sürüyormuş. Evet. Biz de biraz tekrar dağları devirerekten ilerlememize devam edelim. Burada bir alan. Az önce indiğimiz alanlara tekrar çıktık. Bakın burada da yine bir yer var. Yani zaten bakın bir yere girdiğiniz zaman oradaki taşların, kayaların doğal olup olmadığını anlarsınız. Etraftaki kayalara göre
çok farklıdır kayalar. Evet, biz böyle bir yere girdik. Az önce dağ böyle bir dağdı. O dağın dışarıdan görünüşü. Evet, geldiğimiz yerlerden tekrar inmeye devam edeceğiz. Evet, şu anda çıktık ve yine görüyorsunuz manzarayı. Buradan böyle insanın adeta planörle atlayıp direkt bir uçuş yapası geliyor. Bakın ta aşağıda insanlar var. Bunlar hep geldiğimiz yollar. Biz tekrar ta aşağıya kadar ineceğiz. Her tarafta zeytin ağaçları var. Nar ağaçları var. Çok güzel bir ortam, çok güzel bir doğa aynı zamanda burası. Evet. İniyoruz, bitmiyordu yine. Bakın hani doğal olmayan bir kayayı görürsünüz dedik ya. Bakın bu, mesela şurada bir tane kaya var. Bakın bu da kaya, bu da kaya ama bu doğal olmayan bir kaya. Yine bu kayanın üzerinde bu delikleri görüyorsunuz. Bunlar da doğal olmayan delikler. Çünkü hani yağmurdan aşınan deliklerle oluşmuş kayalar var. Bir de yağmurun aşındırdığı değil de sanki bir asit yağmuruna ya da buraların yıkılmasını isteyen bir teknoloji artık neyse o şekilde bilinçli ve kasıtlı tahribat yapılmış alanlar olabilir. Evet, bu iniş yolundan devam ediyoruz. Böyle de bir gezi yapmış olduk. Sevgili izleyenler, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese güzel izlemeler. Evet, akıllarda bir sürü soru işareti olduğunu tahmin ediyorum. Aslında bu soru işaretlerini birçoğu şu anda bazı tez ve hipotezler ya da işte Anunnaki teoricileri tarafından cevaplanmış durumda. Ama bizim ana konumuz bunlar olmadığı için ve bazı bilgiler de var ve herkesin kabul edebileceği bilgiler de değil, kabullenebileceği bilgiler de değil. O yüzden o alanlara çok fazla girmiyorum. Ama hani görünen köy kılavuz da istemez diye bir laf var. Yani bu ve buna benzer tarihi alanların bazılarının insan eliyle yapılmadığı gayet ortada. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Size buranın şu güzel görüntüsünden son bir manzara paylaşmak istiyorum. Gözünüzün görebildiği arazi adeta özgürce özgürlüğü hissettiriyor.